Otel açıldığından beri aynı tarifle yapılıyor. Ve size söylediğim gibi şu anda Lady Bird Lake'e geldik. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok önemli bir yerdeyiz. Benim için çok duygusal bir gün. En son 2012 Haziran ayında buraya gelmiştim. Austin şehir merkezinde ünlü Sixth Street'e geldik. Bugün size 12 yıl sonraki düşüncelerimi paylaşacağım. 12 yıl önce nasıldı, 12 yıl sonra nasıl olmuş? Ondan bahsedeceğim. Biraz Sixth Street'in tarihinden bahsedeceğim. Çok güzel bir videoya başlıyoruz. Fakat videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Duygusal bir güne hepiniz hoş geldiniz. Street'in başlangıcı burası. Şurada bir Chevron var. Benzin istasyonu. 12 yıl önce orada ilk resmimi çekilmiştim burada Austin'de. Sonra bu şekilde geliyor ve sokak alabildiğine sağlı sollu gece kulübü ve barlarla dolu. Biz şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. İlerledikçe sizlere burayla ilgili, mekanlarla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. 12 yıl önce nasıldı, şimdi nasıl, biraz göz atalım birlikte. Haydi bakalım. Evet, gözüme çarpan ilk şeylerden bir tanesi de çok fazla mekan kapanmış. Herhalde ayakta duramamışlar. Ekonomik sebeplerden de olabilir. Yolun bir karşısına geçelim ve devam edelim. Şu anda barların, açık olan barların içi de full dolu. İçmeye başlamışlar şimdiden. Ama tabii ki de çekemiyorum içine girip. Büyük sıkıntı olur diye. Sorun olmaması için ben şu anda dışarıdan böyle size üstünkörü anlatarak devam edeceğim. Keşke içeri girsem kamerayla ama büyük sorun olur. Ben geldiğim zaman yıllar önce bu arkada gördüğünüz binaların hiçbirisi yoktu. Burasının sonu bittiği zaman sağ tarafta belediye meclisi binası vardı ve oraya geldiğinizde sanki resmen şehir bitiyordu ve bu gördüğünüz böyle sağlı sollu küçük küçük binalardan başka bir şey yoktu. Ama şimdi artık binaların üstüne baktığınızda full gökdelen görüyorsunuz. Bundan dolayı da artık buranın adı Doğu Sixth Street oldu. Yani East Sixth Street. Çünkü şehir büyüdükçe büyüdü. Sixth Street'te uzamaya devam etti. Bu eski tarihi yeri bu şekilde Sixth Street oldu. Ve bu gördüğünüz binaların çoğu 1880 yılında yapılmış. Böyle buradan geçen kişilerin ticaret noktası, eğlence noktası şeklinde böyle sağlı sollu küçük binalar. Ve binaların çoğu şu anda ulusal koruma. Yani bir nevi müze tarzı gibi düşünün. Hiçbir şey, çivi bile çakamıyorsunuz. Hatta birkaç tane önemli bina var. Driscoll Oteli var. Scarborough binası var. O binalar daha da eski ve birazdan gidip onları da göreceğiz. Mesela gördüğünüz gibi böyle çok eski ve hiçbir şekilde tadilat kolay yapamıyorlar. Bir de çok evsiz var. Evsizleri çekmemeye çalışıyorum. Sonra sorun oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Burası şu anda yani 2023 yılı itibariyle Dirty Street olarak geçiyor. Yani kirli 6. cadde. Sebebi de şu. Burada artık böyle 10 yıl önce müzik, eğlence, mutlu bir şekilde zaman geçirme vardı. Fakat şimdi bolca kavga, gürültü, bu tarz sorunlu geceler olmaya başladı ve artık kötü ünüyle şöhret oldu. O sebeple şu anda buraya Dirty Sixth Street diyorlar. Bence biraz doğruluk payı var. Ben bile artık 12 yıl önce geldiğimde her gece buraya geliyordum. Fakat şu anda daha hiç gece gelmedim çekim yapmaya. Çünkü çok problemli olduğunu duydum. Bu bina 1906 yılında yapılmış. Evet, bahsettiğim o eski binalardan bir tanesi. Bu gördüğünüz mekanlar şu anda açık. İnsanlar içeride içmeye başladılar. Fakat burada hayat hava kararınca başlıyor. Öyle çok ünlü bir lafı var. Life starts at Sixth Street when it gets dark. Burada ne zaman güneş batarsa hayat o zaman burada başlıyor. Çok eğlenceli aslında. Çok güzel. Buraya gelip burada $1 bira içebilirsiniz. Hatta bir mekan var. 450 tane çeşitli tekilası var. Bazı mekanlarda değişik içecekler var, margaritalar var. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Hatta bir tane bar var burada. Arka kapısından bahçesine çıkınca hamburgerinizi böyle Aztek tarihindeki bir mekanda yiyebiliyorsunuz. Aztek tarihi, Mayaların tarihinden kalan böyle o şekilde bir kombine hazırlamışlar, bir tema. Orada oturup hamburgerinizi, biranızı içebiliyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz gibi bir sürü barın üstünde rooftop var. O rooftoplarda oturup akşam, burası Perşembe ile Cumartesi günleri trafiğe kapatılıyor akşam gün batımından sonra gece yarısına kadar ve oralarda oturup rahatlıkla alkolünüzü içerek takılarak burada yürüyen insanları, canlı yaşamı izleyebiliyorsunuz.
Yani şu anda mesela hatırlamıyorum fakat bu gördüğünüz mekanların çoğunda zamanım geçti. Çoğunda. Geldiğimde bir yerden çıkıp bir yere giriyordum ve hiç güvenli mi değil mi diye sorgulamıyordum. Fakat maalesef artık bugün sorgulamak zorundayım. Çünkü o ününü biraz kaybetti. Biraz problemli bir sokak olmaya başladı. Bu çok mutlu etmiyor beni ama yine de gelip burada biramı içerim. Bir sorun olmaz. Sadece biraz dikkatli olmam lazım. Gördüğünüz gibi mekanlar böyle sıra sıra dizilmiş. Perşembe günü güneş battıktan sonra bu arabaların hiçbiri burada yok. Sadece burada insanlar yürüyor. Aynı zamanda burada şöyle bir şey var. Mesela bu cadde çok eski gözüküyor. Fakat bu caddenin hemen bir arkası oldukça modern, yüksek binalarla, yüksek modern evlerle çevrili. O yüzden şöyle göstereyim ben size. Burası Sixth Street. Hemen burada oteller var. Mesela orada Marriott var, Hilton var. Burada başka oteller var, Aloft var. Şurada hemen gördüğümüz. Yani otelden çıkıp yürüme mesafesinde buraya gelip burada alkolünüzü tüketip sonra tekrar otele yürüyerek gidebilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Zaten burası downtown'un göbeği. Sadece burayı öyle bir korumuşlar ki bu sokağa geldiğinizde böyle hala 1880'lerde gibi hissediyorsunuz. Fakat şimdi resmen böyle Legoland küçük bir oyuncak alanı yapmışsın da diğer taraflar kocaman bina ama sen kendine küçük park yaparsın ya, burası da o şekilde olmuş. Yani güzel. Buranın ölmemesi benim için sevindirici oldu. Burada müzik tarzları da çok çeşitli. Çok ünlü canlı müzik yapan yerler var. Latin müzikler var, piyano barlar var, reggae var, hip hop var, rap var, ne ararsanız var. O yüzden buraya geldiğinizde müzik anlamında kesinlikle doyarsınız. Hiçbir şekilde yokluk çekmezsiniz. Her aradığınız türde çeşitli müzik mevcut. Bar mevcut. Üzerinde gündüz barlar genelde güzel böyle yemek yiyebileceğiniz restoran haline geliyor. Akşam da bara dönüşüyor. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Bu Vahşi Batı filmlerindeki gibi binaları görüyor musunuz? Sanki böyle zaman tüneline gitseniz şu yol yerine toprak var ve bu binalar da böyle full etrafında kovboy şapkalı insanlar varmış gibi geliyor bana bazen. Ama hemen kafanızı sola çevirdiğinizde gökdelenlerle dünyaya tekrar merhaba diyorsunuz. Baksanıza mekanlar kapanmış ama dokunamıyorlar. O kadar eski ki 100-150 yıllık binalar, o yüzden hiçbir şekilde yapamıyorlar, yenileyemiyorlar. Burada da tabii ki de olmazsa olmaz Gold Gym var hemen. Sixth Street'in üzerinde. Güzel olmuş ama tabii biraz modern bir Gold Gym olmuş. Bizim bildiğimiz old school tarzından ziyade yeni bir binanın içinde. Evet. Şimdi sıra geldik. O size bahsettiğim ünlü binalar vardı. Scarborough binası, Driscoll Otel ve şu anda onlardan bir tanesine geldik. Driscoll Otel'in önündeyiz. Bu otelle ilgili inanılmaz bilgiler vereceğim şimdi size. Çünkü çok tarihi ve çok politik olaylara sahne olmuş bir yer. Burası 1886 yılında açılıyor ve bayağı inek tüccarlığı yapan, oldukça fazla sayıda ineği olan Albay Jesse Driscoll burayı 1886 yılında alıyor. Fakat almadan önce şu gördüğünüz otelin başından sonuna kadar olan köşeyi 7500 Amerikan dolarını alıyor o zamanın parasıyla. Bu zamanın parasıyla ne kadar ediyor tam olarak bilmiyorum. Burası yüksek sosyeteyi, politikacıları, askerleri, bir sürü insanları ağırlıyor ve bir sürü önemli toplantılara, bir sürü önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Hatta zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson eşi Lady Bird'le burada tanışıyor, bu otelle tanışıyor ve ondan sonra evleniyorlar. O yüzden burası çok ünlü bir otel. Aynı zamanda bu otel inanılmaz teorilere de sahip bir otel. Bu otelin son derece hayaletlerle dolu olduğu 100 yıllardır söyleniyor. Açıldığı, yapıldığı tarihten bugüne kadar otelle ilgili bir sürü hayalet teorileri var. Mesela asansör kendi kendine çalışıyormuş. Durduk yere aşağı inip yukarı çıkıyormuş. 100 yıl öncesinde de vardı, hala bugün de varmış. İnanılmaz şekilde insanlar hayalet gördüklerini iddia ediyorlar. Ve şöyle üzücü bir olay var. Houston şehrini biliyorsunuz. Sam Houston'ın kızı burada küçükken elinden top kaçırıyor. Top merdivenlerden aşağı düşüyor ve kızı da topu almaya giderken merdivenlerden düşüyor ve vefat ediyor. Otelin böyle bir anısı da var aynı zamanda ve şöyle komik bir anısı var. O zamanlar albay o kadar fazla proydu galiba. Pro içiyormuş ki zamanında otel hala pro kokuyormuş. O yüzden bu ilginç bilgileri de size vermek istedim. Çünkü bu otel çok tarihi, çok önemli bir otel. Burayı size anlatmadan geçmek istemedim. Nerede olduğunu da göstereyim tam olarak. Biz en başından doğru yürüdük
Sixth Street'in 6. caddenin. Geldik. Tam barların bittiği, eskiden burada biterdi Sixth Street ama dediğim gibi size şimdi uzayarak devam ediyor. Tam Sixth Street'in bittiği yerde bu Driscoll Hotel var. Gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. İçinde yemek yiyebilirsiniz. Şu yanında bir kafe var, çok ünlü. 1886'dan beri açık, aynı işletme sahip kafe. Gelip burada da güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Belki ya biliyorsunuzdur, pikan cevizi var, böyle değişik bir ceviz türü. Eskiden burasının adı, Sixth Street'in adı Pecan Street'ti ama sonradan Sixth Street olarak değiştirildi ve burada her yılın ilkbahar ve sonbaharın gelişinde bu cadde komple kapanıyor ve burada Pecan Street Festival oluyor. Bir sürü etkinlikler, bir sürü sanatçılar, bir sürü böyle hediyelik eşya satan yerler oluyor. Üstünde standlar oluyor. O şekilde burada festivalin de tarihlerine bakarak Pecan Festivali'ne gelebilirsiniz. Çok güzel, çok eğlenceli bir festival. Hatta ben buraya taşındığım zaman geçen sene Pecan Festivali'ne geldik. Böyle kazı kazanlar var ya, onlarla $100 vermiştim. Çünkü kayınbiraderim $100 vermişti, oynuyordu. Ben de verdim. $100 verdim, $530 geri aldım. O yüzden Pecan Festivali'nin bende yeri bir ayrı. Seviyorum. Hem para kazandırdı hem de eğlenmiştim. Hiç unutmuyorum. Aynı zamanda şuradaki arkadaşlar gibi gelip böyle otobüs turu da alabilirsiniz şehrin içini, şehrin etrafını gezmek için. O da ancak güzel bir etkinlik olur şehir merkezine geldiğinizde sizin için. Karnımız acıktı, dayanamadık. Driscoll Otel'in içindeki o size bahsettiğim Cafe Bakery'ye geldik, sipariş verdik. Yemeklerimizi bekliyoruz. Yemek yedikten sonra başka bir yere gideceğiz. Orada size göstereceğim etrafı. Hatta gideceğimiz yer, size söylediğim gibi, burada zamanın Amerikan başkanını eşiyle tanışmıştı. Eşinin adının verildiği gölün etrafında bir yürüyüş yapacağız. Ama yemekten önce bir tatlı da siparişi verdik. Tatlının üzerine 1886 yazıyor. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Hemen burada 1886'dan beri, şöyle göstereyim. 1886'dan beri aynı tarifle yapılan bir tatlı. Otel açıldığından beri aynı tarifle yapılıyor. Yedikten sonra size yorum yapacağım. Yemeğim geldi ve size önümdekini göstermek istiyorum. Ben burada yine en eski menülerden biri olan Driscoll Burger'ı söyledim. Şimdi avokado tost söyledi. Öyle bir öğle yemeğimsi bir şeyler yapıyoruz. Bana afiyet olsun. Hamileler izlemesin. Austin Downtown'a gelirseniz mutlaka buraya gelip deneyebilirsiniz. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, artık çıkma zamanı. Bu yemeği de böyle biraz eritmek anlamında bir göl etrafında yürüyüş yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Fakat gözüme burada bir şey çarptı. Eskiden insanlar bizim gibi böyle tişört, atlet, bu tarz dolaşmıyorlardı. İnsanlar eskiden şıktı ve sizin de gördüğünüz gibi sandalyeler tamamen ceketinizi asabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş ve hala o zamandan beri aynı şekilde kalmış. Şu anda biz öyle bir şey giyinmediğimiz için oralar tertemiz, hiç eskimemiş şekilde kalıyor. Bu da insanların eskiden giyimine, kuşamına ne kadar özen gösterdiğinin bir işareti. Aynı zamanda çok eskiden bu salonda kumar da oynanıyormuş, gambling yapılıyormuş, zar atılıyormuş. Ama şu anda sadece kafe olarak devam ediyor. Çıkıyoruz. Bir sonraki lokasyonda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada siz de kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olmanız, videoları beğenmeniz, yorum yapmanız kanalın büyümesi için çok çok önemli. Hadi bakalım. Görüşürüz.
Ve size söylediğim gibi şu anda Lady Bird Lake'e geldik. Köprüden karşıya geçiyoruz. Tam şurada bir önceki videolarımda izlediğiniz kütüphane var. Size karşı tarafı göstermiştim. Fakat şimdi bugün de karşı tarafta küçük bir yürüyüş yapalım dedim. Karşıyı göstereyim size dedim. İnsanlar şu anda bulmuşlar güneşi. Herkes burada yatıyor, güneşleniyor. Normal burada hafta sonları insanlar köpeklerini getiriyorlar. İleride köpek parkı var. Orada köpeklerini serbest bırakıyorlar. Aynı zamanda gölün diğer tarafında da var. Burada yüzmek yasak ama kanonunuzu falan çıkartabiliyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Oo, bayağı iyi. Ben de yapacağım bunu. Kanoyu alıp kayınbiraderimden kesinlikle ben de yapacağım. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir hava ve işte olmayan, fırsatı değerlendirmek isteyen herkes kendini dışarı atmış şu anda. Austin'i Texas'ın diğer şehirlerinden ayıran en büyük bir özelliği de burada demokratı var, liberali var, cumhuriyetçisi var. Normalde biliyorsunuz Texas çok cumhuriyetçi, kırmızı bir şehir. Yani demokratlar mavi, cumhuriyetçiler kırmızı. Burası kırmızı bir eyalet. Fakat Austin'in bir özelliği her türlü görüşe, her türlü fikre, her türlü düşünceye çok açık bir yer. Yani burada herkes kendi istediği düşüncesini diğer yerlere göre çok daha rahat ve özgür yaşayabiliyor. O anlamda burayı o yüzden seviyorum. Güzel bir şehir, yeşil bir şehir, çok hızlı büyüyen bir şehir. Tabii ki de bunun ileride sonuçları nasıl olacak birlikte göreceğiz. Çünkü inanılmaz hızlı büyüyor. Ekonomisi de çok hızlı büyüyor, nüfusu da çok hızlı büyüyor. Burası İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Burada plakayla gidiyorsunuz mesela arabanızla. Plaka Kaliforniya görüyorsunuz, Ohio görüyorsunuz, New York görüyorsunuz. Bir sürü farklı eyaletlerin plakalarını görebiliyorsunuz. Austin bazen yok oluyor. Bambaşka eyaletlerin plakalarını görüyorsunuz. Bu da demek ki birçok insan buraya şu anda taşınıyor. Covid'den sonra özellikle çok büyük bir göç olmuş ve göç şu anda hiç azalmadan artarak devam ediyor. Şehir de buna doğru orantılı büyüyor ama ne kadar doğru orantılı bunu ileride göreceğiz. Ben burada bisiklete çok biniyorum. Bisikletle çektiğim videolar da var. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Güzel bir Austin Sixth Street yaptık. Sonra güzel bir öğle yemeği yedik Sixth Street'te. Ve sonra gelip Lady Bird Lake'in diğer tarafında güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sizleri çok güzel bir Austin bisiklet turundan kaydettiğim görüntülerle baş başa bırakacağım. Şehir merkezini biraz bisikletle ve müzikle size göstereceğim. Bu köprülerin üstünden geçtim. Oraları da göstereceğim. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıda dilediğiniz tarzda videoları yorum olarak bırakmayı unutmayın. Güzel Austin'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.